Süper kahramanlık temasına hepimiz aşinayız. Renkli renkli kostümler, çeşitli güçler ve birbirini tekrar eden klişe kahramanlık öyküleri herkesin bildiği popüler kültürün vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Günümüzde Marvel'ın sürekli olarak bu konsepte dizi ve film spamlamasıyla beraber süper kahramanlar olan eski hype kaybolmuş olsa da hepsinin gönlümüzde özel bir yeri var. Demek istediğim favori süper kahramanın kim sorusuna herkesin verecek bir cevabı var. Şahsen benimki Spider-Man. Sizinki belki Kaptan Amerika'dır ya da Iron Man, Thor, Superman ya da Batman. Tahmin etmek zor çünkü bir sürü seçenek var. Fakat bu saydığım kahramanların hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsinin bir çizgisinin olması. Saydığım bu karakterler her ne kadar karanlık bir durumun içinde kalsa da, ne kadar yalnız olsa da, ne kadar yıpranmış gözükse de bir çizgi üzerinde duruyorlar. Bu çizgi ise genelde masumiyet, kural veya bir sınır oluyor. Mesela hiçbiri karşındakinin canını almıyor. Hepsi adalete inanıyor ve gücünün sorumluluğunu taşıyor. Saydığım bu karakterler amaçlarına ulaşma yolunda ne kadar zorlanırsa zorlansınlar bir noktada geri adım atarak insanlığını korumayı başarıyorlar. Fakat bir karakter var ki bu saydıklarımızın hepsinden farklı. Ne zırhı var, ne maskesi var, ne de bir süper gücü var. Kuralları yok, geri adım atmak diye bir kavramı da yok. Sadece suçluyu tespit edip ortadan kaldırmak var. Frank Castle yani The Punisher karşınızda, Marvel evreninin en vahşi karakteri. Frank Castle bir kahraman değil ama bir kötü adam da değil. Aslında ikisi arasındaki bölgede anti kahraman olarak tanımlandırdığımız bir karakter. İşkence, cinayet gibi kötü adamların yöntemlerini kullanıyor, evet, ancak bu eylemleri nihai iyilik hedefine ulaşmak için gerçekleştiriyor. Sayısız çizgi romana konu olan ve kendisine ait 3 adet filmi olan bu karakteri genel kitle Daredevil dizisinden ve sonrasında kendi adına yapılan diziden tanıyor. Ve tabii ki bu karaktere özel bir oyun da mevcut. Brainwave olarak bu videoda 21 yıl önce yani 2005 yılında çıkışını gerçekleştiren, Volition'ın geliştirdiği ve THQ'nun yayıncılığını yaptığı The Punisher oyununa geriye dönük bir bakış atacağız. Hepinize iyi seyirler. Bundan 21 yıl önce The Punisher'ın çıkışını yaptığı dönemde oyun sektörü ne durumdaydı? Gelin kısa bir göz atalım. PlayStation 2 en iyi dönemindeydi. Half-Life 2 çıkışını yapmıştı ve Steam henüz tam olarak ciddiye alınmayan küçük bir oyun dağıtım platformuydu. Öte yandan GTA San Andreas piyasaya sürülmüş ve oyuncular daha önce eşi benzeri görülmeyen bir açık dünyayla baş başa kalmıştı. Dönemin rahatsız edici oyunu Manhunt ise yasaklanıyordu. Amerikalı aktivist Jack Thompson televizyon ekranlarından oyun sektörünü sistematik bir şekilde hedef alıyordu. Oyun derecelendirme sistemi ESRB sürekli yeni bir krizin içindeydi ve video oyunları topluma zarar veriyor mu sorusu artık akademik bir araştırma konusu olmaktan çıkmış siyasi bir tartışmaya dönmüştü. Bu atmosferde ana teması tamamen şiddet içerikli bir oyun yapmak çok riskli bir hareketti. Volition ise küçük ama kararlı bir stüdyoydu. 2001 yılında çıkardıkları Red Faction'la fizik tabanlı yıkım mekaniğini oyun dünyasına tanıtmışlardı ve bu hareket gerçekten devrimsel kabul edilecek bir seviyedeydi. Gerçekten dönemine göre oldukça etkileyici bir mekanik ve teknik bir başarıydı bu. Punisher ise Volition'ın bir üst lige çıkma hedefiydi. Marvel o dönemde oyun lisanslama konusunda tutarsızdı. Spider-Man 2 2004 yılında piyasaya sürülmüştü ve oldukça başarılıydı. En azından PlayStation 2 sürümü akıyordu. Bilgisayar versiyonu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama şimdilik bunu boş verelim. Spider-Man'in yanında X-Men Legends da büyük bir ilgi görmüştü. Ama dediğim gibi Marvel lisans konusunda tutarsızdı. Her lisans farklı bir stüdyoya gidiyor, her oyun kendi haline bırakılıyordu. Bu düzensiz ortamda Punisher da THQ'ya düşmüştü. THQ Punisher'ın lisans haklarını satın aldığında Punisher'ın karakteristik olarak estetiğine oldukça benzeyen bir oyun piyasaya sürülmüştü ve bu oyun dönemin referans noktası olacaktı. Max Payne, Bullet Time, noir estetiği ve sinematik şiddet. Punisher'da Bullet Time mekaniği yoktu fakat yine de tarz olarak aynı kanalda yürümeye çalışmıştı. Yalnız Adam, Karanlık Şehir ki iki oyunda da bu şehir New York ve İntikam. Punisher'ın Max Payne'den ayrıldığı nokta ise şu: Max Payne acı çekiyordu ve yas dönemindeydi. Frank Castle ise kendini çok daha önce tüketmiş, kaybedecek bir şey olmayan, intikam peşinde koşan bir adamdı. Sınırı yoktu. Marvel evreninde Frank Castle'ın her zaman rahatsız edici bir karakter olduğunu söylemiştik. Süper gücü yok, zırhı yok, sağlam bir askeri eğitimi, tükenmez bir azmi ve ailesi mafya tarafından öldürüldükten sonraki acımasızlığı var. Oyunun içinde de görüyoruz ki diğer Marvel kahramanları da onunla beraber çalışma konusunda zorlanıyor çünkü Frank kendi yöntemlerinde ısrarcı bir karakter. Oyunun senaryosunu ise Garth Ennis yazmış. Bunu belirtme sebebim ise kendisinin aynı zamanda Punisher'ın çizgi roman tarihindeki en önemli yazarlarından biri olması.
Welcome Back Frank, Punisher Max serileriyle karakteri yeniden tanımlamış ve Punisher'a modern bir kimlik kazandırmış bir yazar. En iyisinin dahil olmasıysa Punisher oyununu ucuz bir lisans oyun olmaktan çıkarıyor. Senaryo hem 2004 yapımı Punisher filminden hem de az önce bahsettiğimiz Welcome Back Frank çizgi roman serisinden besleniyor. Oyun Frank Castle'ın Rikers Island'da iki dedektif tarafından sorgulandığı bir sahneyle açılıyor. Oyundaki bütün bölümler aslında Frank'in bu iki dedektife anlattığı geriye dönük olaylardan ibaret. Yani oyun flashbacklerden oluşmakta. Bu da olayların 3 hafta önce başlamasına tekabül ediyor. Oyunumuzun ana kötü karakteri ise Jigsaw. Gerçek adıyla John Saint. 2004 filminde Howard Saint'in oğlu John Saint'in Frank tarafından öldürüldüğü sanılıyordu. Oyunda ise patlamanın onu öldürmediği ama yüzünü tahrip ettiği anlaşılıyor. Oyunda Jigsaw adını benimsiyor ve hem Punisher'dan intikam almak için hem de New York'un suç dünyasını tek bir çatı altında toplamak için hareket ediyor. Bunu nasıl yapıyor diye soracak olursanız bütün aileleri birbirine karşı kullanarak yapıyor. Gunucci ailesi, Rus paralı askerler, Kingpin, Yakuza, Jigsaw yüzünden hepsi birbirini yiyor. Oyunda aynı zamanda oldukça sürpriz bir şekilde gerçekleşen ve iyi bir biçimde yerleştirilmiş Marvel cameoları da mevcut. Mesela bir odaya giriyorsunuz ve bir anda karşınıza Black Widow çıkıyor. Ara sahnede sorgu esnasında Daredevil Matt Murdock haliyle karşımıza çıkıp bizim avukatlığımızı yapmak istediğini belirtiyor ya da açık arazide ilerlerken Nick Fury'yi görüyoruz. Son olarak bir bölümde yolumuz Stark Industries'e düşüyor ve Iron Man'i görüyoruz. Bu cameolar kısa ve öz olsa da oyuna renk katmayı başarıyor ve diğer Marvel karakterlerini Frank'in yanında görmek fena bir his değil. Ancak yine de bahsettiğim gibi bu karakterler Frank'le anlaşma konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü Frank Castle dediğim dedik, vurdum duymaz ve kendi yöntemlerinden vazgeçmeyen biri. Oyun Frank Castle'ın neler yaptığını oyunculara göstermekten kaçınmıyor. Fakat Frank'in yaptığı eylemlerin neden yaptığı konusu senaryoda çok yüzeysel işleniyor. Garth Ennis'in Punisher'la alakalı işlerinde var olan ahlaki sorgulama oyunda sadece yüzeysel bir şekilde işleniyor. Eğer bu kaçınma olmasaydı Punisher gerçekten etkileyici bir hikaye anlatımına sahip olabilirdi. Şimdi gelelim oyunun asıl özelliğine. Punisher'ı aynı dönem çıkan diğer oyunlardan ayıran şeyi tek bir mekanikle tanımlamak mümkün. Sorgu sistemi ve bu sistem bence oyunun en kendine has özelliği. Aynı zamanda Punisher temasını en doğru şekilde yansıtan unsuru. Standart bir aksiyon oyununu düşünürsek karşımıza çıkan hedefleri etkisiz hale getirir ve yolumuza devam ederiz. Ancak Punisher bu kısımda oyuncuya bir seçenek daha sunuyor. Belirli düşmanları yakalayıp sorgulamak. Aslında karşımıza çıkan bütün düşmanları sorgulayabiliyoruz ama işe yarayan bilgiler oyunun belirttiği düşmanlarda mevcut ve bu sorgulama sekansları diyalog menüsünde değil direkt olarak oynanışa entegre bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oyun bölümlerin geçtiği ortamları birer araç olarak kullanıyor diyebiliriz aslında. Her mekanın kendine özgü sorgu noktaları diyebileceğimiz yerleri mevcut. Kirana dolu akvaryum, forklift, tabut, kızgın yağ, fırın, gergedan, evet gergedan gibi birbirinden farklı bir sürü eşyayı, canlıları ve lokasyonları yaratıcı bir şekilde oyunun içinde kurgulayan bir tasarım mevcut. Her biri farklı animasyonlar içeriyor ve bu sorgulama sekansları gerçekten işlevsel. Eğer düşmanın iradesini kırıp istediğiniz bilgileri alırsanız karşılığında gizli geçitler, silah depoları, bölümün ilerleyişini etkileyen bilgiler elde edebilirsiniz. Sorgulanması gereken düşmanı sorgulamak yerine doğrudan etkisiz hale getirmek de bir seçenek ancak bilgiden mahrum kalma riski doğuruyor. Bu 2005 yılını bırakın günümüz için bile hala oldukça eşsiz hissettiren bir mekanik. Ayrıyeten bahsetmemiz gereken bir mekanik daha var. Özel öldürme sistemi. Sorgulama noktalarından bağımsız olarak haritanın belirli yerlerinde turuncu kafatası işaretleriyle belirlenmiş özel öldürme noktaları var. Bu kısımlarda bilgi almakla alakalı bir şey yok. Tamamen çevresel bir öldürme mekaniği. Düşmanı pencereden atmak, içine el bombası koyulmuş bir tabutla kapatmak ve devasa bir yılana yem etmek gibi. İki sistem arasındaki fark ise şu. Biri bilgi için, diğeri ise sadece yönettiğiniz karakterin Frank Castle olduğunu unutmamanız için. Bu iki mekaniğin üstüne oyunda bir de katliam modu var. Her öldürme işlemiyle biriken bir katliam metresi var. Oyun bunu Frank'in Vietnam flashbackleri olarak tanımlıyor ve bu isimlendirme karakterin psikolojisi açısından oldukça yerinde bir tercih. Frank aslında burada çıldırmıyor. Sadece içinde taşıdığı vahşiliği serbest bırakıyor. Bu mod aktifleştirildiğinde Frank ateşli silahlarını bırakıyor ve ceketinden bir çift bıçak çekiyor. Düşmanlarından hiçbir şekilde hasar almıyor ve tek vuruşta öldürüyor. Kısacası etrafına vahşet saçıyor. Tabi bir süreliğine metre bitince modda kapanıyor. Savaş sisteminin geri kalanına gelecek olursak tabii ki geri kalan kısım bu bahsettiğimiz mekaniklerin özellikle sorgu mekaniğinin kalitesinde değil. Hatta geri kalan kısma tek düze desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Punisher çizgisel bir oyun olması nedeniyle eski oyunların koridor mantığı bu oyunda da aynen geçerli. Frank haritanın bir bölümünü temizliyor, kısa yükleme ekranlarıyla bir önceki alana geçiliyor. Bu çizgisel yapı da doğal olarak bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. Alana gir, düşmanları etkisiz hale getir, ilerle. Her bölüm aynı formül.
Biraz da düşman çeşitliliğinden bahsedecek olursak aslında hiç üzerinde durmaya gerek yok. Çünkü bossları saymazsak düşman çeşitliliği diye bir şey yok oyunda. Sadece aynı düşmanların elinde farklı silahlar var. Silahlar demişken silah çeşitliliği de oldukça kısıtlı ama vuruş hissi tatmin edici diyebilirim. Zaten asıl amacın adam öldürmek olduğu bir oyunda vuruş hissi zayıf olsaydı çok komik bir şaka olurdu. Sergen tohum başına geldi. Tüberek. Parçalanma efektleri ve kan detayları da oyunun atmosferine uyum sağlıyor. Boss savaşlarından da kısaca bahsedecek olursak aslında çok zorlayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Hatta hiç zorlayıcı değiller. Fakat bazı sekanslarda oyunun tek düzeliğinin kırılmasında iyi bir rol oynadıklarını söyleyebilirim. Çeşitlilik açısından iyi tasarlanmışlar. Her boss kendine özgü bir yapıya sahip. Yani anlayacağınız oyuna bazen ritim katıyorlar. Hiç olmamasından iyidir. Kontroller konusunda da kısa bir not düşmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yakın nişan alma F tuşuna, bomba atmak sağ tıka, silahlar arası geçişse T tuşuna atanmış. Alışılmışın dışında bir düzen. Ayrıca yakın nişan alındığı esnada nişangah gereğinden fazla hareket ediyor. Bunlar tabii ki oyunu kıran sorunlar değil fakat yine de alışmak kısa bir zaman alıyor. Sonuç olarak The Punisher'ın oynanış öğelerini değerlendirdiğimizde oyunun sorgu sistemi, özel öldürme noktaları ve katliam modu olmak üzere 3 mekaniğin etrafında şekillenmiş bir yapı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu mekanikler oyundan çıkarılsaydı geriye elimizde dönemin ortalamasında 3. şahıs bakış açılı bir aksiyon oyunu kalırdı. Ama bu saydığımız mekaniklerle birlikte The Punisher özgünlüğünü ortaya koyuyor ve aynı dönem çıkan diğer aksiyon oyunlarından farklı olduğunu oyuncuya yansıtıyor. 2005 standartlarıyla baktığımız zaman The Punisher görsel açıdan başarılı bir yapım. Ancak burada başarılı olarak adlandırdığım şey teknik kaliteden ziyade oyunun sanat tasarımı. Bence oyun bu konuda oldukça bilinçli tercihler yapmış. Mekan tasarımlarında kasvetli ve karanlık bir ton hakim. Arka sokaklar, rıhtım, hapishane, bulunan bütün lokasyonlar Frank Castle'ın dünyasının görselliğine uygun bir şekilde seçilmiş. Mesela oyun New York'un parlak tarafını hiç göstermiyor çünkü Punisher'ın New York'u o New York değil. Günümüzde oyunların çok büyük bir bölümü realistik grafiklerle renkli dünyalar oluştururken The Punisher'ın karanlık görsel stili kendine has bir kimlik taşıyor. Peki bu sanat tarzının göze hoş gelmesinin nostaljiyle bir ilgisi var mı? Herhalde. Herhalde. Yine de üzerinden 21 yıl geçtikten sonra bile oturup oynandığında bu atmosferin hala estetik durduğunu söylemek mümkün. Frank Castle'ı seslendiren kişi 2004 yapımı filmde oynayan kişinin ta kendisi olan Thomas Jane. Thomas Jane'in bu projede yer alması oyunun ciddiye alındığının en net göstergelerinden biri. 2004'te çıkan filmde Frank Castle'ı canlandıran aktör oyun içinde stüdyoya girerek karaktere bir kez daha hayat vermiş ve kendisi kuru, yorgun ve duygusuz bir tonla karakterin ruh halini gayet başarılı bir şekilde hissettiriyor. Ama bence bu kısımda konuşulması gereken asıl seslendirmeler düşman seslendirmeleri. Panik dolu bağırışlar, sorgu sekanslarındaki yalvarmalar ve Frank'i tanıyan adamların bu Punisher diye korku içinde haykırması gibi detaylar oyuncuya Punisher karakterinin gücünü, kendisinden ne kadar korkulduğunu hissettiriyor. Larry, look! It's the fucking Punisher! No shit. Hey, asshole, come get some. Yeah, dipshit! We ain't scared of you! Shit, Tom. What if he really does come up here? Müziklerden de bahsedecek olursak ki videoda da duydunuz bu müzikleri, aksiyon sahneleri hariç çok ön plana çıkmıyorlar. Aksiyon sahnelerinde tempo yükseliyor, düşmanlar temizlendikten sonra geri çekiliyor. Genel olarak güzel tınlar var. The Punisher Almanya'da satışa girememişti. Avustralya'da 2 sahne tamamen çıkarılmıştı ve o şekilde anca yayınlanabilmişti. İngiltere'de ise eskiden ağır içerik taşıyan video oyunlarının derecelendirmesinden sorumlu olan İngiliz Film Sınıflandırma Grubu yani BBFC sertifika vermek için ek kesimleri zorunlu kılmıştı. Bu kararlar doğrultusunda oyunun geniş kitlelere yayılabilmesi için sorgu sahnelerindeki vahşet anları siyah beyaz sahnelere dönmüştü ve kamera belirli sekanslarda kesilerek görüntü yerine ses bırakılmıştı. Volition, ESRB ile görüşmeleri oyunun çıkışından bir yıl önce yani 2004 yılında başlamıştı. Geliştirme sürecinde danışılmış, geri bildirimler alınmış ve oyundaki içerikler bu görüşmelere göre şekillendirilmişti. Sizin de anlayacağınız yapılan bu sansürler son dakika panik kararlarıyla gerçekleştirilen türden bir tepki değildi. Oyun henüz piyasaya çıkmadan kendini törpülemek zorunda kalmıştı. Peki tarzı bir yana Punisher neden bu kadar sık bir denetime tutuldu? GTA San Andreas aynı dönemde çok daha büyük bir kamuoyu skandalı yaratmıştı. Öte yandan Manhunt gerçek anlamda vahşet dolu sahneler içeriyordu. Ancak bu oyunlardaki ağır şiddetin önemli bir bölümü oyuncunun tercihine bırakılmıştı. Punisher'da ise bu durum tamamen farklı. Sorgu sahneleri, özel öldürme noktaları oyunun bilinçli bir tasarım kararı ve oyuncuları o noktaya götüren kişi de geliştiricilerin ta kendisi. Bu durumda doğal olarak Punisher'ı çok daha net bir hedef tahtası haline getirmişti. Bu sansürlere Volition'un tutumu ise oyunun Frank Castle'ın iç dünyasını anlattığı ve şiddeti yüceltmediği şeklindeydi. Mantıklı bir savunmaydı aslında ancak yine de kamuoyundaki tartışmalar oyunun aleyhineydi ve bu durum satışlara da yansımıştı.
Punisher karakterini oynamak bu derece keyifliyken, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen neden hala yeni bir Punisher oyunu göremedik? Bu sorunun birkaç cevabı var ve gelin en bariz olanından başlayalım. İlk olarak oyunlarda şiddet ve sansür meselesi günümüzde 2000'lerin başına kıyasla çok daha kırılgan bir mesele. Yüzeysel ve yumuşatılmış olmadan sansürsüz bir şekilde Punisher karakterine gerçek anlamda sadık bir oyun yapmak, doğası gereği acımasız sahneler ve ahlaki bölgelere girmek demek. Bu tür içerikler hem yasal sınırlamalar hem de pazarlama açısından ciddi bir risk. 2005 yılında THQ bu riski aldı ve bedelini ödedi. Bugün hangi yayıncı bir daha bu riski alır tahmin etmek zor. Muhtemelen hiçbiri. İkinci olarak Marvel'ın oyun stratejisi yıllar boyunca köklü bir biçimde değişti. Spider-Man, Guardians of the Galaxy veya Avengers gibi oyunlar geniş kitlelere, bütün yaş gruplarına ve mümkün olduğunca fazla kişiye, yani en büyük pazara hitap eden yapımlar. Punisher ise bu saydıklarımızın tam tersi bir noktada. Kendisi niş bir anti kahraman. Aşırı şiddet, karanlık atmosfer, rahatsız edici ahlaki sorular derken bu saydıklarımızın zaten Marvel'ın günümüzde inşa ettiği oyun kimliğiyle ters düştüğünü fark ediyoruz. Üçüncü olarak Disney faktörü de var. Marvel, Disney çatısı altında girdikten sonra kabul edilebilir içerik sınırı da çok daha dar bir tanım aldı aslında. 2005 yapımı Punisher bugünkü Disney politikasıyla yan yana duramayacak bir yapım. Bütün bu saydıklarımıza rağmen 2021 yılında Last of Us 2'nin yönetmeni Neil Druckmann bir Punisher oyunu yapma konusundaki isteğini paylaşmıştı. Naughty Dog'un hikaye anlatımı ve Frank Castle karakteri bir arada düşünüldüğünde gerçekten etkileyici bir kombinasyon oluyor ama tabii ki bu sadece bir istek beyanı. Gerçeğe dönüşmesi için Marvel'ın, Disney'in ve Naughty Dog'un ortak bir paydada birleşmesi gerekiyor. Kısacası bugün yeni bir Punisher oyunu çıkarmak hem ticari olarak büyük bir risk hem de sansür kısmı çok problemli bir alan. Eğer biri bu engelleri aşıp yeni bir Punisher oyunu yapsaydı gerçekten cesurca bir hareket olurdu. The Punisher mükemmel diyebileceğimiz seviyede bir oyun değil. Hikaye potansiyelinin gerisinde ve teknik açıdan da döneminin zirvesi değil. Piyasaya çıkmadan önce törpülenmek zorunda kalmış bir oyun ve üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hala herhangi bir dijital platformda da satışı yok. Tüm bunlara rağmen Punisher ne yapmak istediğini bilen bir oyun. Kendine özgü sorgu sistemiyle şiddeti bir araç olmaktan çıkarıp soru haline getiren, özel öldürme noktalarıyla mekan tasarımında her bir köşeyi bir olasılığa dönüştüren ve katliam moduyla Frank Castle'ın iç dünyasını yansıtan bir yapım. Ve bütün bu saydıklarımı Garth Ennis'in kalemiyle, Thomas Jane'in sesiyle ve dönemin karanlık estetiğiyle yapmış bir oyun. Brain Void olarak bu videoda sizlerle The Punisher'a geriye dönük bir bakış attık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Get the fuck out of the road, asshole! New York City. Forget the things you've heard about the place. About the New York. Hell's Kitchen is called Clinton Park, full of tourists. But it's not real. The old New York is waiting just below the surface. There's nothing to help you when the darkness falls. You're laid open so the world can rummage in your guts. Just because the mayor chased away the monsters, chased them to Brooklyn and the Bronx, don't think this place has changed. Not in its heart, not where it lives. Do not fall in New York City. No one's gonna catch you.